Saygıdeğer izleyicilerim, maalesef koronavirüsle ilgili gün geçmiyor ki yeni bir gelişme olmasın. Bildiğiniz üzere şu anda Avrupa'da A30 adlı yeni bir varyant görünmüş vaziyette. Yani yeni bir mutant virüsün değişmiş hali olarak insanların karşısına çıkıyor. Ne hikmetse her değişimde bu mutasyon daha da ağır oluyor ve mevcuttaki vücut direncinin daha da bu virüslere karşı azaldığı ifade ediliyor bilim insanları tarafından. Şimdi bununla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi var. Avrupa'nın pek çok noktasında görülen bu varyantla ilgili Alman bilim insanları bir açıklama yaptılar. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Alman bilim insanları Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İngiltere gibi pek çok ülkede görülen Covid-19'un A30 varyantının aşıların sağladığı antikorlara karşı yüksek düzeyde dirençli olduğunu açıkladı. Tanzanya kaynaklı olduğu düşünülen ve Avrupa'nın pek çok noktasında tespit edilen Covid-19'un A30 varyantının incelendiği belirtilen çalışmada bu varyantın ağır mutasyona uğradığı için aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmediği belirtildi. Alman bilim insanlarının Cellur Moleküler İmmünoloji Hakemli dergisinde yer alan çalışmasında Covid-19 aşılarının şiddetli hastalığa ve ölüme karşı koruma sağladığı anımsatılarak aşıların salgını bitirmekte merkez rol oynadığı tekrar ifade edildi. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne deniyor? Aşıların salgını bitirmekte merkez rol oynadığı. Devam ediyoruz. Bununla ilgili olarak biraz sonra elbette ki söyleyeceklerim olacak. A30 varyantının böbrek, karaciğer ve akciğer hücreleri dahil olmak üzere çoğu hücreye girebildiği ifade edilen çalışmada söz konusu varyantın yayılımının yakından takip edilmesi ve karşı önlemlerin hızla uygulanması gerektiği vurgulandı. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Bizler gazeteciler olarak doğal olarak mesleğin gereği olarak bazı şeyleri soruyoruz, sorguluyoruz. Doğruyu bulmak adına. Şimdi her seferinde yeni bir varyant, yeni bir mutant. Ve ne hikmetse değerli izleyicilerim bu 2 yıl önce piyasaya çıkan bu sıvılar sürekli mutasyona uğrayan bu virüse karşı da etkili deniliyor. Şimdi ister istemez ben de şu soruyu soruyorum bir gazeteci olarak. Bu virüsler daha ne kadar mutasyona uğrayacak? Bu bir. İkincisi, siz bu aşıları, sıvıları piyasaya çıkarmadan önce bu iş bitti. Artık bu işin sonuna geldik. İnsanlığı kurtaracağız. %95, %96 bizim bulmuş olduğumuz bu sıvılar etkili diye basın toplantıları düzenlediniz. İnsanlara sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptınız. Artık gelinen noktada doğal olarak bu insanlar da size şunu soruyor. Geçmişte yapmış olduğunuz bu açıklamalar çöpe mi gitti? Çünkü yatıyoruz, sabahleyin kalkıyoruz arkadaşlar. Yeni bir açıklama, yeni bir haber, yeni bir mutant tam bitti derken bir bakıyoruz. Şu anda Avrupa'yı mesela gözümüzün önüne getirelim. Mevcut şartlar içerisindeki vaka sayılarına sürekli artıyor. Yani bir başa dönüş durumu söz konusu. İster istemez insanların kafalarındaki soru işaretleri de artıyor. Madem başa dönecektik diyor insanlar, bugüne kadar alınan bu tedbirler ne? Bakın değerli izleyicilerim. Bir yılı aşkın bir süredir insanlar bu koronavirüs denilen illetle mücadele ediyor. İnsanların psikolojileri bozuldu, ekonomileri bozuldu. İnsanlar eski hayatlarına dönememe korkusu yaşıyor. Hal böyle olunca da insanlar doğal olarak bu insanların önüne sürülen bu sıvılarla ilgili olarak diyorlar ki neden artık bitmiyor? Şimdi bazı ülkelerde 2 doz aşılama %90 seviyesine ulaştı. Ama görüyoruz ki mevcut vaka sayıları sürekli yükseliyor ve ne hikmetse hastanelerde vaka sayıları ya da yatan insanların sayısı da artıyor. Şimdi önümüzde Kuzey Yarımküre'de kış. Daha da havalar soğuyacak. Gelinen noktada vaka sayıları artacak. Bunu ben söylemiyorum, bilim insanları söylüyor. Doğal olarak o zaman bugüne kadar alınan tedbirler yanlış mıydı? Ve bunun yanı sıra
Değerli izleyicilerim bakın. İnsan haklarının, demokrasinin ya da hak ve hukukun merkezi olduğunu söyleyen tırnak içerisindeki bu batı toplumları bu sıvılara piyasaya çıkarken ne dediler? Zorunlu değil dediler. Değil mi? İsteyen olur, isteyen olmaz. Şimdi bakın ben kendi bir yakınımdan anlatacağım olayı size. Kendisi aşı ya da işte sıvı olmama hakkını kullanan biriydi. Bu sıvıyı vurdurmayacağım dedi. Nasıl insanlar bu sıvıyı vurdururken herkes saygı duyuyorsa vurdurmayanlara da saygı duyulması gerekiyor. Ancak bu yakınım yurt dışına gitmesi gerektiği için ve gideceği ülkede kendisini eğer 2 doz bu sıvıdan vurdurmadıysan biz seni ülkeye almayacağız, sen ve senin gibileri almıyoruz dediği için gitti bu sıvıyı vurdurdu. Bu sıvıyı vurduktan 8-10 saat sonra kendisinde bu yan etki oluşturdu. 3-4 gün evde yattı. Çok ağır bir şekilde geçirdi. Şimdi toparlamaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bunu niye anlattım biliyor musunuz? Özellikle bu sözlerim siyasetçilere şimdi gelecek olan sözlerim. Hani zorunlu değildi deyip demokrasi var, insan hakları var, insan sağlığı gibi böylesine özel bir konuda insanlar kendileri karar vermelidir deyip meydanlara çıktınız. Basın toplantıları düzenlediniz ve isteyen olur, isteyen olmaz dediniz. Peki bu sıvıyı olmayanların hayatını neden kısıtlamaya devam ediyorsunuz? Uçağa alamayız diyorsun. İşte alışveriş merkezine giremezsin diyorsun. Şu devletin şu hizmetinden faydalanamazsın diyorsun. Şu spor müsabakasını ya da şu tiyatroya, şu işte sinemaya giremezsin diyorsun. O zaman ben de doğal olarak soruyorum, diyorum ki siz insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Nasıl zorunlu değil o zaman? İnsan uçağa bindirmiyorsun, ülkeye almıyorsun. Bunun kararını verenler siyasetçiler arkadaşlar. Şimdi ben bakın Profesör Doktor Uğur Şahin'e bir şey söylemiyorum ya da bu aşılara da bir şey söylemiyorum. Ben bilim insanı değilim. Bir gazeteci olarak konuşuyorum burada. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın ya da kararı doktorunuzla konuştuktan, danıştıktan sonra verin. Herkesin kendi karar vermesi gereken bir şey. Kendi sağlığı çünkü. Ama bu siyasetçiler arkadaşlar sizin adınıza, bizim adımıza hayır zorunlu değil deyip perde arkasında başka filmler çevirip insanların hayatlarını kısıtlıyorlar. Şimdi yeni bir mutant, yeni bir varyant derken önümüzdeki yılın sonuna kadar yine devam edecek. Yine göreceksiniz yeni bir şekilde yeni sıvılar piyasaya çıkacak. Denilecek ki yeni sıvı bulduk, yeni aşı bulduk. Bu şunlara iyi geliyor diyecekler. Tabii işin arkasında tabii bir de ekonomi var. Para var. Türkçesi bu. Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ortakları arasında yer almış olduğu BioNTech ve Pfizer ortaklığıyla dünyaya sürülen bu aşılar Uğur Şahin'i Almanya'nın en zengin ilk 50'si içerisine soktu. Ve Uğur Şahin şimdi yeni açıklamalar yapıyor. Önümüzdeki yılın ilk aylarında yeni aşıların piyasaya çıkacağını ifade ediyor. Yani hani işin bir sosyolojik, sağlık, bir de ekonomik boyutu var. Bu işin aşı boyutu. Bir de arkadaşlar işin test boyutu var. Bize testler var. Yani hani aşı ekonomisi ayrı bir şey, test ekonomisi ayrı bir şey. Marketlerde, çarşılarda, pazarlarda satıldı. Beşli testler Avrupa'da, Aldi'de, Rossmann'da, Real'de aklınıza gelebilecek pek çok markette, zincir marketlerde insanlara öyle bir algı oluşturdular ki daha marketlere gelir gelmez insanlar adeta marketlere saldırdılar. Birileri soruyor bu virüs ne zaman bitecek?
Ben de size şunu söylüyorum arkadaşlar. Ne zaman bu aşılar biter, ne zaman bu testler biter, işte o zaman bu virüs biter arkadaşlar. Birilerinin çarkı dönüyor. Birileri bu çarka, bu değirmenin çarkına bilerek su taşıyor. Bakın tekrar ediyorum, biz aşı karşıtlığı falan yapmıyoruz. Asla bir şey yok. Ben işin ekonomik ve sosyolojik, politik boyutunu konuşuyorum. Siyasetçilerin bu dönemde, bu koronavirüs döneminde ne kadar güvenilir olmadıkları bir kez daha ortaya çıktı. Bakın Almanya'dan Merkel örnek vereyim. Merkel bu 16 yıl boyunca işte ona denk geldi. Bu 100 yılda bir görülen böylesine büyük bir salgın. Bana göre çok başarısız oldu bu salgını yönetmekte. Ekonomik açıdan birkaç örnek vereyim. İş yeri olanlara geçen yılki cirolarının %70'i oranında bir destek verildi. Peki işçiye, emekliye, ev hanımına, dar gelirliye ne kadarlık destek verildi? Ben söyleyeyim, 0. 0 euro. Enflasyon %4,5 olarak Almanya'da açıklandı. Geriye doğru bakıyoruz. Çarşıda, pazarda, markette en az %20 enflasyon var. Emekliye, işçiye, ev hanımına, dar gelirli olan insanlara, bırakın Almanya'yı, Avrupa'da ne kadarlık para verildi? 0. Şimdi esnafa, yani işletme sahiplerine verilen paralarda mektuplar gönderiliyor. Bir kısmına deniliyor ki ne zaman bu parayı ödeyeceksin? Yeni vergiler geliyor. Emeklilerin maaşından önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla gelir vergisi kesilecek. Maaşları düşecek emeklilerin Almanya'da. Bu mu arkadaşlar krizi yönetmek? Bu mudur vatandaşın yanında olmak? Bunu niye anlatıyorum? Bakın beni takip edenler bilir. Bunu şunun için anlatıyorum. Dünyanın en güçlü, ekonomik olarak en güçlü devletlerinden bahsediyorum. Kasalar ağzına kadar euro ile dolu. 100 yılda bir görülen böylesine bir salgında vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Doğal olarak bunu soruyoruz. Gıda ürünlerine, markete, çarşıya, pazara gittiğinizde en az %20'lik geçen yıla göre Avrupa'da market fiyatları %20 artmış durumda. Verilen sosyal yardımlara tek kuruş zam yok. Emekliye tek kuruş zam yok. Dar gelirlinin almış olduğu sosyal yardıma tek kuruşluk zam yok. İşte ben de diyorum ki sen vatandaşının yanında ne zaman olacaksın? Şimdi olmuyorsun. Şimdi vatandaşın, insanların psikolojilerini bozuyor. Yeni bir virüs geliyor, yeni mutant geliyor, o geliyor, bu geliyor. Ya insanlar da öyle bir noktaya geldi ki gelirse göreceği vardır diyor. Lanet olsun diyor. Maalesef tablo bu arkadaşlar dünyada. Bunu yapanların baş sorumluları siyasetçiler. Krizi doğru düzgün bir şekilde yönetmediler. Hala da yönetmiyorlar. Aç kapa oyunu oynuyorlar. Şimdi bakın Avrupa'nın bir kısmında işte maske zorunluluğu kalktı, işte vesaire vesaire birkaç tane işte yasak kaldırıldı. Vaka sayıları artmaya başlayınca çıkıp siyasetçiler diyor ki bu yasakları biz geriye getirebiliriz. Kardeşim aç kapa oyunu mu oynuyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Zaten belliydi artacağı. Aylar öncesinden biz bile söyledik. Kışa doğru bu vaka sayıları artacak. Niye o zaman kardeşim insanların psikolojilerini bozuyorsunuz? Aç kapa, aç kapa oynuyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden bir ricam olacak. Bizlerin sesinin daha fazla insana ulaşması için videolarımızı beğenmenizi, abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.